Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, iki renkli bir örgü modeli anlatacağım. Genelde bebek örgülerinde kullanılıyor. Bebek yelek, ceket, süveter, kazak, hırka örebilirsiniz. Harika olur. Bebek battaniyesine de çok yakışır diye düşünüyorum. Kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Şöyle renk olarak beyaz ve su yeşili kullanacağım. İplerim 100 gram 240 metre. 4 numara şişle öreceğim. Bir de 3 numara şişle deneyeceğim arkadaşlar. Böyle bebek battaniyesi yapmak isteyenler için 4 numara ideal olur diye düşünüyorum. Evet, modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişime 17 tane ilmek atacağım. Şöyle hızlıca atayım. Saymadım ama 3, 6, 9, 12, 15, 16 ve 17. 17 tane ilmek attım ve çevirdim. İlk sıra bütün ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim. Modelimiz de iki sıradan oluşuyor. Evet, düz örerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Siz ne öreceksiniz arkadaşlar? Lastik örgüyü tamamlayın. Bir düz bir ters de örebilirsiniz. Böyle haroşa da örebilirsiniz. Size kalmış. Lastik örgüden sonra diğer ipimi alıyorum. Şöyle ilk ilmeğime bağlayacağım. Şöyle bu şekilde ilk ilmeğimize düğüm atalım. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Model tersinden başlanıyor. İlk sıra tersi, ikinci sıra ön yüz olacak. Evet, modelin kurulumuna tersinden başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeği ipimi öne alıp örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane ters. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir tane ters. Evet, bu şekilde ilerliyor. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi öne alıp ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir tane de ters örüyorum. Böyle. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Evet, sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Son ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Birinci sıramızı tamamladık. Çevirdik, ön yüzdeyiz. Tersinden o şekilde ördük. Şimdi ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi sırayla ters örüyorum. İkinci sırada bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Evet. Model iki sıradan oluşuyor ama ilerledikçe kendisini gösteriyor. Hemen iki sıra örünce kendisini göstermiyor. Onu da söyleyeyim. Böyle ters örerek, ön yüzde ters örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Yine tersindeyiz. Beyaz ipimi bıraktım. Su yeşili ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Düz olarak ördüm. Evet. Burada şöyle nasıl anlıyorum arkadaşlar bunu ne yapacağımı.
Burada bir alt sırada bunu örmeden almışım. Buradan anlıyorum. Şunu örmüşüm, bakın bu örülmüş. Gördüğünüz gibi bunu örmeden almışım. Çünkü burada bir çizgi oluşmuş. Örmeden aldığım için bu ilmeği ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği de bakın bir alt sırada örmüşüm. O yüzden ipimi ön alıp onu örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Yani ilk ikisi önemli arkadaşlar. Ondan sonrakini bilirsiniz. Çünkü bir ilmek öreceğiz, bir ilmek örmeden alacağız. Biri yeşil, biri beyaz şekilde devam edecek. Evet, sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Örmeden aldıklarımız yine ipimizi öne alıp örmeden alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Böyle. Bakın şunu örmeyeceğimi buradaki bir alt sırada örmüşüm. Oradan anlıyorum. İpimi öne aldım. Örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Evet, bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek ipimizi öne alıp örmeden alıyoruz. Evet. Bunu ördüm. Son ilmeğimi de düz örüp modelimin ters sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters örerek ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Model yavaşça çıkacak. İkinci desenimizi de tamamlamış olduk. Son ilmeğimi de ters öreyim. Sorun olmaz. Evet. Ön yüzümü tamamladım. Çevirdim. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada örecek miyim, örmeyecek miyim? Nasıl anlayacağız? Bakın bunu bir alt sırada örmüşüm. Bu örülmüş arkadaşlar. Örülmüş. O yüzden ipimi kendime doğru alıp, pardon, önce ipimi değiştireceğim. Kusuruma bakmayın. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle ilk ilmeğimizi örelim o zaman. Renk geçişi olduğu için. Burada bakın bunu örmüşüm. Bir alt sırada örmüşüm. Şunu örmeden almışım. Şöyle bakınca anlarsınız. Ördüğüm için bir alt sırada bunu örmeden alıyorum. İpi öne alıp örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi öne aldım, örmeden alıyorum, bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyoruz, bir ters örüyoruz. Bir örmeden alıyoruz, bir ters örüyoruz. Evet, örmeden aldım, bir ters ördüm. Böyle bir örmeden aldım, bir ters ördüm. Bir örmeden aldım, bir ters ördüm. Ters sıramı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ön yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde. Evet, 3 desen ördük arkadaşlar. Dediğim gibi ördükçe desen kendisini gösterecek. Henüz kendisini tam göstermiyor. Şöyle çevirdim. Diğer rengimi aldım. İlk ilmeğimi ördüm. Şöyle nasıl anlayacağız? Bakın bunu örmeden almışım bu ilmeği. Şimdi öreceğim. Şu örülmüş, bakın buradan anlayabilirsiniz. Burada çizgi şeklinde duruyor beyaz. Burada örülmüş. Bu çizgi şeklinde durduğu için, yani örülmediği için onu ters olarak örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm.
Bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden aldım. Bakın biri yeşil, bir beyaz, o şekilde ilerliyor. Oradan da anlarsınız. Böyle bu kadar kolay. Kadife iple de örülür arkadaşlar. Çok hoş. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Şöyle son kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzden ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak örüyorum. Evet, 4 desen gösterdim arkadaşlar size. Beraber 4 desen ördük. Son kenar ilmeğimi de ters olarak öreyim. Evet, bu şekilde modelimiz. Ben ilerlemiş halini de göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi ilerlemiş halde bu. Çok tatlı, çok şirin. Böyle tersi de ayrı bir model gibi duruyor. Gördüğünüz gibi tersi böyle, ön yüzü de bu şekilde. Bir düz bir ters lastik üzerine başladım burada. Şurada da dediğim gibi kalın şişle, 4 numara şişle ördüm. Burada da biraz daha kalın, güzel durdu. Evet, böyle dediğim gibi tam ceket kolu olarak başlamışım arkadaşlar burada. Harika olur diye düşünüyorum. Çok istek gelirse bebek kazak örebiliriz, bebek ceket örebiliriz. Size kalmış. Çok böyle istiyorum yazarsanız inşallah ileride örebilirim. Hatta bunu kazak kolu olarak da ayarlayabilirim. Devam ettirebilirim. Size kalmış, sizin isteklerinize kalmış arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorumlarınıza kalmış. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.